Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir projeyle karşınızdayım. Çok tatlı, yazlık, güzel bir crop bluz çalıştım. Ben bu modele bayıldım. Çiçekli modeller gerçekten hem zarif oluyor, hem tatlı oluyor, hem şık oluyor. Hepsini bir arada taşıyor. Bu modelde tam olarak öyle oldu. Instagram üzerinden yaptığım anket sonucunda en çok tercih edilen modellerden birisiydi. %50-%50'ydi zaten uzun kolluyla bu. Uzun kolluyu bir önceki projemde çalışmıştım. Onu da izleyip yapabilirsiniz. Şimdi geldik askılıya. Askılıda da bir farklılık yapmak istedim. Aynı çiçekler yerine farklı bir çiçek kondurayım dedim. Ve bir farklılık olsun. Hep aynısını örüyormuş gibi olmasın. Ve bu şahane bluz ortaya çıktı. Ben çok beğendim. Çok keyif alarak ördüm. Birazcık uğraştırıyor. Çiçekler böyle göründüğü kadar basit değil. Umarım sizler de zevk alarak rahatlıkla örebilirsiniz. Videomda bütün detaylar mevcut olacak. 250-300 gram civarı sarma ipi kullandım. 2 milim ve 2,5 milim tığ kullandım. Her zamanki gibi kendi bedenime göre çalıştım. Hangi bedene göre çalıştınız diye soruyorsunuz. Yani benim bedenim 34-36 arası değişiyor. Bazen 34 çalışıyorum, bazen 36 çalışıyorum. Bu 36'ya da çok rahat olur diye düşünüyorum. Çünkü esneme payı olan bir model. Evet tatlım, sen de benimle birlikte söyleyebilirsin. Evet, projemiz bu şekilde. Umarım beğenirsiniz. Videolarımın devamlılığı için bir küçük bir emoji daha olsa yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı ve beni takip etmeyi unutmayın. Bu ve diğer bütün projelerin detaylı görsellerini Instagram hesabına ulaşabilirsiniz. Onu da linkin açıklama kısmına ekleyeceğim. O zaman keyifli seyirler. Evet, ilk olarak kullandığım iplikle başlamak istiyorum. Yine pamuklu sarma bir iplik aldım. Şöyle bakın, ince bir iplik. Rengi çok güzel bir kırmızı. Şu an videoda bir tık açık duruyor ama normalde koyu kırmızı, çok hoş bir renk. Tığım şöyle 2,5 milim. Hem ipim ince hem de daha böyle sağlam, kullanışlı olsun diye öyle gevşek gevşek örmeyeceğim. Daha güzel bir duruş elde etmek için 2,5 milimle öreceğim. Şimdi hemen başlayalım. Zincir çekerek başlıyorum. Zinciri şöyle göğüs çevreme göre çekeceğim. Arka kısımdan birazcık boşluk bırakacağım. Şimdi önce bir zincirimi çekiyorum. 3, bakın orta ayarda, 4, 5, bu şekilde zincirlerimi çekiyorum. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Evet, bakın 150 tane zincirimi çektim. Şöyle orta ayarda, aşırı esnek de değil, sıkı da değil. Şimdi santim olarak ölçüsünü vereceğim. Bunu yetersiz kaldığı durumda arkadan bağcıklı veya düğmeli yapacağımız için arkadan genişletebiliriz. Şimdi ben böyle santim ölçüsünü sizinle paylaşmak istiyorum. Evet, toplamda şöyle 86 santim göğüs çevremden ölçtüğüm zaman tam ideal oldu. Dar veya geniş değil. Şimdi bakın. Şimdi bakın. 3 tane zincir çekiyorum. Şöyle son çektiğim 150. zincirime batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Doluyorum. Şimdi hiçbir zincirimi atlamadan bütün zincirlerimin üzerine ikili trabzanlar yapıyorum. Bakın bu şekilde. Hiçbirini atlamadan ikili trabzanlar yapıyorum. Evet. Şimdi sıramızı bu şekilde tamamlayalım. Bir üst sıraya çıkmayı göstereceğim. Zincirlerimin üzerini trabzanla geçtim. Şimdi bakın, örgümü çeviriyorum. 2 zincirle yukarı çıkıyorum. Bunu ilk trabzan kabul ediyorum, bakın. Bunun direkt dibine batarsanız artırma yaparsınız. O yüzden bunun direkt dibine batmıyoruz. Çünkü zaten bu bir trabzan kabul ediyoruz. Doluyorum, bir sonrakine giriyorum ve ikili trabzanımı yapıyorum. Doluyorum, bir sonrakine girdim, ikili trabzanımı yaptım. Yani hiçbir trabzanı atlamadan bütün trabzanlarımın üzerine ikili trabzan yapıyorum. Burada dikkat etmemiz gereken, buradaki trabzan sayımıza sadık kalmak. Artırma, eksiltme istemiyoruz. Düz bir şekilde ne yapıyoruz? Modelimizin devam etmesini istiyoruz. Bakın.
Şimdi altta zinciri biraz esnek çektiğimiz için alt daha geniş olur. Üste doğru bir daralma gibi görünür. O alt kısmına da sık iğne geçerek onu ne yapacağız? Biz telafi edeceğiz. Ona takılmıyoruz. Direkt trabzanlarımı yaparak belli bir uzunlukta öreceğim modelimi. Burada boyu önemli. Crop istemiyorum, daha uzun istiyorum diyorsanız ona göre örersiniz. Ben crop bir model çalışacağım. Kendiniz istediğiniz boya göre istediğiniz uzunlukta örebilirsiniz. Bakın sadece ikili trabzanlar yapıyorum. İç göstermesini çok istemediğim için trabzanlarımı minik minik küçük küçük yapıyorum. Daha naif, kibar dursun diye. Daha kalın bir iplikle örerseniz eğer tabii ki ölçüler ve duruş değişecektir. Burada tamamen tığa göre, ipe göre ve modelimin nasıl olmasını istediğime göre yapıyorum. Bakın. Bu şekilde. Evet, şimdi ben belli bir uzunlukta öreceğim. Daha sonra ne kadar ördüm, kaç santim ördüm sizlerle paylaşacağım. Evet, şimdi ben modelimi belli bir uzunlukta ördüm. Bu boyut benim için yeterli olacak. Ben crop bir model yapacağım. Sizler daha uzun istiyorsanız eğer bu aşamada daha fazla örmeniz gerekiyor. Şimdi boy ölçüsünü hemen sizlerle paylaşayım. Şöyle baktığınızda tam 25 santim uzunluğunda. Genişliğine bakalım en ölçüsüne. En ölçüsü de 71 santim. Bakın zinciri 87 santim çekmiştik. Aradaki hani paya görüyor musunuz, zincir payına ne kadar fark etti? Tabii ki modelimizin esneme payı da var. Şimdi üzerine bu şekilde çiçeklerden koyacağız. Çiçeklerimi bu şekilde hazırladım. Farklı bir çiçek yaptım. Diğer projedeki çiçekle aynısı olsun istemedim. Böyle bakın, toplamda 12 tane çiçeğimi yerleştireceğim. Dörtlü dörtlü 12 tane olacak. Siz dilerseniz daha fazla veya daha az da yapabilirsiniz. O tamamen sizin kendi tercihinize kalmış. Evet, şimdi bunlardan önce şu arka detaylarını bir halledelim. Çiçek işini en sona bırakacağım. Şöyle bakın, arka kısımdan bulunduğum noktadan hemen dönüyorum ve yana geçiyorum. Normalde üste doğru örmüştük. Şimdi yanları öreceğiz. Şöyle bir sıra uygun boşluklara modelimi genişletmeyecek veya daraltmayacak şekilde sık iğne geçiyorum. Evet, bütün çevresini gördüğünüz gibi sık iğne geçtikten sonra şimdi arka kısma bir bağcık detayı yapacağım. Şöyle bakın, yanları ne yaptı? Topladı. Yanlarımız zaten çok düzgündü. Öyle merdiven görünümü vesaire yoktu. Şimdi bakın, yanlardan 3 zincirle yukarı çıkıyorum ve her bulduğum sık iğne boşluğunun üzerine birer tane ikili trabzan yaparak bu sıramı tamamlıyorum.
Evet, bakın sıramı trabzanlarla tamamladım. Şimdi son trabzanımı yapıyorum ve örgümü çeviriyorum. Şimdi bağcık detayı için 4 tane zincir çekiyorum, doluyorum. Dibindeki zaten o trabzanda, onu atlıyorum. İkincisini atlıyorum, üçüncüsüne geliyorum ve bir tane ikili trabzan yapıyorum. Arada bir zincir çekiyorum, bir boşluk atlıyorum, bir sonrakine giriyorum, ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde arada bir zincir ve bir trabzan yaparak sıra sonuna kadar bağcık için filelerimi oluşturuyorum. Evet, filelerimi oluşturarak sıramı tamamladım. Şimdi geldim, son filemi yapacağım. Son filemi en dibe yapıyorum, en dışa. Burada ilmeğim fazla geldiği halde bakın direkt atladım. Kenarda bollaşma olsun istemedim. Şimdi örgümü çeviriyorum. Bir zincirle yukarı çıkıyorum ve filenin içine bir, trabzanın tepesine bir sık iğne yapıyorum. Filenin içerisine giriyorum. Bir sık iğne, trabzanın tepesine giriyorum. Bir sık iğne. Bu şekilde tamamen çevresini, bu yaptığımız yan kısmın, arka yanın sık iğne ile geçiyorum. Evet, şimdi bakın bağcık detayı için iki kısmı da aynı şekilde yaptım. Size gösterdiğim şekilde. Şimdi şöyle ipimi 2 kat yapıp zincir çektim. Ardından da bu şekilde bağcığı oluşturdum. Bakın bir boşluk atlayıp diğerine böyle ayakkabı bağlar gibi geçiriyorum. Bu şekilde bağcığımızı oluşturduk. Bunu istersek daha esnetebiliriz. Bu şekilde gerçekten harika oldu. Şu kısmı da en son bağladıktan sonra şöyle kurdele de yapabiliriz. Bu şekilde bakın, gayet şık ve güzel bir çalışma oldu. Şimdi askı detayıyla devam edeceğiz ama askıdan önce şu çiçeklerin yapımını göstermek istiyorum. Çiçekleri nasıl yaptım? Hemen başlayalım. Evet, çiçeğimiz için 2 milim tığımla 5 tane zincir çekiyorum. Şunu biraz itelim de görüntüye dahil olmasın. Ardından da bakın ilk çektiğim zincire batıyorum. Şöyle ilmeğimi kaydırıyorum. 3 zincirle yukarı çıkıyorum. Bunu bir trabzan sayıyorum. İpimi yürüterek orta noktaya batıyorum. Buraya ikili trabzanlar yapıyorum. İlk yaptığım 3 zincirde bir trabzan kabul ediyorum. 2'ye. Devam ediyorum. İp çok katlarına ayrılıyor pamuklu olduğu için. 3. 4. 5. 6. Bakın ikili trabzanlarla dolduruyorum. Toplamda 15 adet ikili trabzan yapıyorum.
Evet, 15 tane trabzanımı yaptım. Şimdi ilk başladığım trabzanın şöyle tepe noktasına batıyorum. İlmeğimi kaydırıyorum ve birleştiriyorum. Şimdi 3 zincirle yukarı çıkıyorum. Bunu bir trabzan kabul ediyorum. Bakın aynı noktaya, altta battığım trabzanın direkt üzerine giriyorum. Aynı noktaya ikinci trabzanımı yapıyorum. Doluyorum, aynı noktaya üçüncü trabzanımı yapıyorum. Bakın. Şimdi doladım, bir sonraki trabzanın tepe noktasına geliyorum. Buraya da yine aynı noktaya 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 6 tane trabzanım oldu. Doladım, bir sonraki trabzanın tepe noktasına geliyorum. Buraya da yine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bakın 3 tane trabzanın üzerine 3'er tane ikili trabzan yaptık. Toplam 9 tane trabzanım oldu. Şimdi örgümü çeviriyorum. Bu 9 tane trabzanı artırma eksiltme yapmadan 4 sıra boyunca örüyorum. Bir ön yüzden örüyorum. Bir arka yüzden örüyorum. Bakın 9 tane trabzanıma sadık kalarak artırma veya eksiltme yapmayarak bu şekilde örüyorum. 8, 9'uncuyu da şöyle köşedekinin içine batıyorum ve yapıyorum. 9 tane trabzan çeviriyorum. Yine 3. sırama geçiyorum. 9 trabzan yapacağım. 4. sıramda da 9 trabzan yapacağım. Toplamda 4 sıra ikili trabzanımı yapıyorum. Evet, 3. sıramı bitirdim. Şimdi 4. sırama geçiyorum. Yine aynı işlemi tekrar ediyorum. 9 tane ikili trabzan. Her trabzanın üzerine birer defa batarak trabzanlarımı yapıyorum. Evet. Şimdi örgümü çeviriyorum. 4 sıra yaptım bakın. 1, 2, 3, 4. 4 sıra trabzan yaptım. Şimdi örgümü çeviriyorum. Örgünün ön yüzündeyim. 3 zincirle yukarı çıkıyorum. Doluyorum bakın. Bunu ilk trabzanı kabul ediyorum. Bir sonraki trabzanın tepe noktasına giriyorum. 3 tane ilmeğim var. İkisini aldım. İkisini bekletiyorum. Doluyorum. Bir sonraki trabzanın tepe noktasına batıyorum. Çıkarıyorum. İkisini alıyorum ve kalan üçünü tek seferde topluyorum. Burada kesme yapmış olduk. Doluyorum şimdi, bakın bir tane ilmeğim vardı. Doladım. Trabzana giriyorum. 2 ilmeği alıyorum. Bekletiyorum. 2 ilmeğim var. Doladım. Bir sonrakine giriyorum. 3 ilmeğim var. İkisini aldım. Kalan üçünü de topluyorum. Burada 2'ye düşürmüş olduk. Devam ediyorum. Bu işlemi 4 kez yapıyorum. Toplamda 4 ilmeğe düşürüyorum. Bu yaprak şeklini vermek için yapmamız gereken bir kesme işlemidir. Bakın 4 tane ilmeği düşürdüm. Sonra sık iğne ile zincirle sabitleyip kesiyorum. Evet, birinci yaprağımızı yapmış olduk. Şimdi ikinci yaprağımızla devam ediyoruz. Şimdi bakın en son trabzanı zaten yapmıştık. Bakın şunun tepesinden. Şimdi direkt sıradakine giriyorum. İpimi şöyle arkadan yürütüyorum. 3 tane zincirle yukarı çıkıyorum. Bunu bir trabzan kabul ediyorum. Aynı noktaya giriyorum. 2, aynı noktaya giriyorum ve 3. Şimdi doladım. Bir sonrakine giriyorum. 1, 2, 3. Doladım. Bir sonrakine giriyorum. Yine şunu artık yürütmeye gerek yok. 1, 2,
tane trabzan yaptım. Toplam bakın 9 tane trabzanım oldu. Şimdi örgümü çevirip aynı bu yaprakta yaptığım işlemlerin aynısını yapıyorum. Bu şekilde toplamda 5 tane yaprağımız olduğu zaman kenarlarından sık iğne geçerek bu şekli formu vereceğiz. Şimdi ben 5 tane yaprağımı yapayım aynı mantıkla aynı şekilde. Sonra kenarlarından sık iğne ile devam edeceğiz. Evet, 5. yaprağımı da aynı şekilde yaptıktan sonra en son bakın burada kesmemi yapıp 4'e düşürdüm ilmek sayımı. Şimdi bakın direkt dönüyorum bulunduğum noktadan. Ön yüzdeyim. Şöyle kenar kısımlarından sık iğne yaparak ilerliyorum. Bakın. Eğer önümdeki trabzan çok geniş görünüyorsa böyle 2 tane sık iğne yapıyorum aynı noktaya. Birleşim noktasına bir tane sık iğne yapıyorum. Trabzan şöyle küçük görünüyorsa bir tane sık iğne yapıyorum. Bakın bu şekilde sık iğneleri yaptıkça böyle çiçek formunu alıyor. Şimdi geliyorum bakın başlangıç noktasına indik. Buraya da şöyle 2 tane trabzan yapıyorum. Şimdi şu 2 yaprağın tam orta noktasına giriyorum. İlmeğimi şöyle kaydırıyorum. Sonra diğer yaprağa geçiyorum. Onu da aynı şekilde sık iğne yapıyorum. Bakın. Tepe kısımlarına doğru ilerledikçe de şöyle her trabzanın tepe noktasına birer tane sık iğne yapıyorum. Şu kestiğim ipleri de arada yürüterek biraz ilerleteceğim. Bu şekilde sonradan biraz yürüttükten sonra şöyle arka kısımdan kesiyorum. Bakın çiçeğimiz formunu aldı. Sık iğneler yaparak yapraklarımın kenarlarından geçiyorum. Bir yaprağım bitince de şöyle orta noktaya batıyorum. İlmeğimi kaydırıyorum. Sonrasında diğer yaprağıma geçiyorum. Sıra sonuna kadar bütün yapraklarımın kenarlarını bu şekilde sık iğne yaparak geçeceğim ve çiçeğim bakın formuna kavuşacak. Aynen bakın bu şekilde hepsinin kenarlarından geçeceğim. Başlangıç noktam neresiydi? Bakın şu nokta. Bu noktaya kadar sık iğneyle geçip burada kaydırıp çiçeğimizi bitireceğiz. Evet, şimdi çiçeklerimizi oluşturduktan sonra şöyle bakın. 4'er tane çiçeği ön yüze koyuyoruz. Altına da yine şöyle diziyorum çiçekleri. Bakın. Toplamda 12 tane çiçeğim var. Ve bu şekilde bunları yerleştirip dikeceğim. Ondan önce askı kısmını göstermek istiyorum sizlere. Şimdi bakın askı için şöyle tam şu arkada yaptığımız bağcıklı kısmı ortalayıp şöyle bakın ikiye katlıyoruz. Tam bağcıklı kısmı ortalıyoruz ve bu şekilde görünüyor. Ardından ben üzerime giyerek karar verdim. Ama sizlere şöyle santim olarak ölçüsünü paylaşayım. Bakın ön şöyle 38 santim. Tam orta kısımdan şöyle 23 santim aralıklarla ortasına 23 santim var. Bakın kenar kısmı şöyle 8 santim. Buradan da şöyle 8 santim şeklinde şu kısımlara ayraçlarımı yerleştirdim ve bu kısımlardan askımı yapacağım.
Şimdi şöyle ipimi 2 kat yapıyorum. 2 kat üzerine öreceğim. Çok kalın bir askı istemiyorum. Zarif ince bir askı istiyorum. Şöyle ayrıca çıkarıyorum. Ve bakın tam şu noktaya giriyorum. Önce bir sabitleme yapıyorum. Ardından da zincir çekerek askımı oluşturuyorum. Bakın. Çok kalın bir askı değil. Zarif bir şekilde böyle zincir çekerek askımı oluşturuyorum. Bunun da santim ölçüsünü sizlerle paylaşacağım. Bakın askımı yapıyorum. Belli bir uzunlukta yapıp şöyle arka kısımdan da yine yerimi şöyle belirledim. Burada da önemli olan kısım, buradan bakın şu katladık ya, katladığımız zaman tam aynı hizaya denk gelen kısma kadar zincir çekip buradan birleştireceğiz ve askı kısmımızı oluşturacağız. Şimdi ben biraz daha zincir çekeceğim. Evet bakın şöyle askım için zincirimi çektim. Santim ölçüsünü hemen sizlerle paylaşayım. Bunu kendi üzerinize giyerek karar verin. Şöyle tam 37 santim uzunluğunda zincirimi çektikten sonra şuradan belirlediğim diğer ayracı çıkarıyorum. Bu noktaya hemen şöyle zincirimi düzelterek giriyorum, kaydırıyorum ve sabitliyorum. Bunu da kesip iple ara kısımdan yürüterek birleştireceğim. Bakın bu şekilde şöyle baktığımız zaman harika oldu. Şimdi bu kısma da aynı şekilde askıyı yapacağım. Sonrasında da çiçekleri dikerek birleştireceğim. Bakın bu kısmın askısı şöyle tamam. Diğer kısma da aynı şekilde askımızı yapalım. Sonra çiçekleri birleştirelim ve finaliyle karşınızda olacağım. Çiçeklerin birleştirilmesini nasıl yapacağız? Özellikle bakın şu kısımlardan böyle sabitleyeceğim ve dikeceğim. Evet şöyle çiçeklerimi ben diktim. Bir tanesini de orta kısımdan diktim ama kenarları bakın bu şekilde havada duruyor. Tam böyle güzel formunu alabilmesi için kenar kısımlarından da yürüterek dikeceğim. Onu da detaylı olarak sizlere göstereceğim şimdi.
Çiçeklerin yerleştirmesinden sonra son bir işlem kaldı. Şöyle bel kısmı üzerime denediğimde bir tık geniş oldu. Sadece alt kısımdan sık iğne geçerek daha böyle bel kısmının toparlanmasını istiyorum. 2 milim tığımı alacağım. Bir sıra daha bel kısmından sık iğne geçeceğim. 2 milim tığımla elimi mümkün olduğu kadar sıkı tutarak. Evet, şöyle bakın, çiçeklerimi de diktim, askıları da yaptım. Askıların boyu biraz uzun geldi. Sonrasında ben şu iç kısma böyle katlayıp dikiverdim. Onu kendi bedeninize göre çok rahatlıkla uyarlayabilirsiniz. Bluzumuzun son hali bu şekilde. Nasıl buldunuz? Ben çok beğendim. Hem zarif, hem iddialı, hem şık, hem spor. Hepsi bir arada gerçekten çok tatlı ve çok güzel bir bluz oldu. Bunu şöyle 4-5 santim daha örerek crop boyu değil de normal boyda yapabilirsiniz. O tamamen sizin tercihinize kalmış. Eğer buraya kadar videomu izlediyseniz videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve destek amaçlı küçük bir çiçek emojisi dahi olsa yapmayı unutmayın. Farklı projelerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.